Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte çevremizdeki dünyayı adeta sihirli bir dokunuşla değiştiren harika bir konuyu keşfedeceğiz. Isının maddeler üzerindeki etkisini. Hazırsanız bu müthiş yolculuğa hemen başlayalım. Şöyle bir düşünelim. Yazın o sıcacık günde elimizdeki dondurma neden bir anda eriyip akmaya başlar? Hiç merak ettiniz mi? İşte bu sorunun cevabı bugünkü maceramızın tam da kendisi. Peki bu sihirli değişimin arkasındaki sır ne olabilir? Cevap tek bir kelimede saklı: ısı. Ama ısı dediğimiz şey tam olarak ne ki ve maddeleri nasıl bu kadar kolayca değiştirebiliyor? Gelin bu sır perdesini birlikte aralayalım. Aslında ısı bir enerji türü. Tıpkı bir oyuncağı hareket ettiren o görünmez güç gibi düşünün. İşte ısı da maddelerin sıcaklığını değiştirerek onların görünüşünü yani halini değiştiriyor. Isının neleri değiştirdiğini tam olarak anlamak için önce maddelerin hangi kılıklara girebildiğini bilmemiz lazım. Doğada maddeler genellikle 3 farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Gözümüzün önüne getirelim. Maddenin 3 hali var. Birincisi katılar. Tıpkı bir buz küpü gibi onların kendilerine ait değişmeyen bir şekli var. İkincisi sıvılar. Bir bardaktaki su gibi hangi kaba girerlerse onun şeklini alırlar. Üçüncüsü de gazlar. Bir bulut gibi bulundukları ortamın her yerine dağılırlar. Kulağa oldukça basit geliyor, değil mi? Ve şimdi işin en eğlenceli kısmına geldik. Peki bir maddeye ısı verdiğimizde, yani onu ısıttığımızda ne olur? Karşımıza 2 tane çok önemli değişim çıkıyor: erime ve buharlaşma. İlk durağımız erime. Erime, katı bir maddenin yeterince ısı aldığında sıvı bir hale geçmesi demek. Tıpkı en başta konuştuğumuz dondurma gibi. Hadi gözümüzde basit bir deney canlandıralım. Bir bardağa birkaç parça buz koyduk diyelim. Ne olur? Buz, odanın sıcaklığındaki ısıyı yavaşça içine çeker ve bir süre sonra hop suya dönüşür. İşte bu harika olaya erime diyoruz. Peki ısıtmaya devam edersek ne olur? İşte o zaman da sırada buharlaşma var. Bu da sıvı bir maddenin ısı alarak gaz haline dönüşmesi demek. Annemiz veya babamız mutfakta su kaynattığında tencereden çıkan o beyaz dumanı hepimiz görmüşüzdür, değil mi? İşte o duman ısınan suyun buhara yani gaz haline dönüşmüş şekli. Buna da buharlaşma diyoruz. Hadi bir toparlayalım o zaman. Bir madde ısı aldığında ya katıdan sıvıya geçiyor ve eriyor ya da sıvıdan gaza geçiyor ve buharlaşıyor. Bakın ikisinin de ortak noktası ne? Maddenin enerji yani ısı alması. Şimdi de hikayenin tam tersine bakalım. Peki bir madde ısı kaybederse, yani soğursa ne olur? Bu durumda da donma ve yoğuşma adını verdiğimiz 2 harika olay gerçekleşiyor. Donma aslında erimenin tam tersi. Yani bir sıvının etrafına ısı vererek, yani soğuyarak katı hale geçmesi olayı. Bunu da çok basit bir deneyle görebiliriz. Bir kap suyu alıp buzluğa koyduğumuzda ne oluyor? Buzluk sudaki ısıyı kendine doğru çekiyor. Isısını kaybeden su da bir süre sonra donarak buza dönüşüyor. İşte bu kadar. Ve geldik son değişimimize, yoğuşma. Bu da tahmin ettiğiniz gibi buharlaşmanın tam tersi. Yani gaz halindeki bir maddenin soğuyarak tekrar sıvıya dönüşmesi olayı. Aslında bunu neredeyse her gün görüyoruz. Mesela buz gibi soğuk bir içeceği bardağa doldurduğunuzda bardağın dışı neden ıslanır, hiç düşündünüz mü? Sebebi şu: havadaki göremediğimiz su buharı o soğuk bardağa çarpınca ısını kaybediyor ve minik minik su damlacıklarına dönüşüyor. Kısacası bir madde ısı verdiğinde ya sıvıdan katıya geçip donuyor ya da gazdan sıvıya geçip yoğuşuyor. Buradaki sihirli kelime neymiş? Maddenin ısı vermesi, yani soğuması. Bütün bu öğrendiğimiz şeyler aslında her an, her gün etrafımızda olup bitiyor. Şimdi sanki birer dedektif gibi bu hal değişimlerinin günlük hayattaki izlerini sürelim bakalım. Mesela güneşte kuruyan çamaşırlar, işte bu buharlaşma. Kışın yollarda gördüğümüz buz tutmuş su birikintileri, bu da donma. Soğuk bir günde arabanın camlarının buğulanması, bu da yoğuşma. Ve tabii ki en başta konuştuğumuz o eriyen dondurmada erimeye en tatlı örnek. Yani özetle her şey ısı alışverişiyle ilgili. Isı alan maddeler eriyor ve buharlaşıyor. Isı veren maddelerse donuyor ve yoğuşuyor. Bütün bu öğrendiklerimiz aslında ne kadar basit bir kurala dayanıyor, fark ettiniz mi?
Ve işte geldik bugünün en can alıcı noktasına. Unutmayın, su donduğunda buz olur, evet, ama o hala sudur, ya da buharlaştığında su buharı olur ama yine de özünde sudur. Isı sadece maddelerin dış görünüşünü, yani halini değiştirir, maddenin kendisini asla değiştirmez. İşte bu yüzden bu değişimler hayatımızın ve doğanın vazgeçilmez bir parçasıdır.